Şimdi size bir buluş hikayesi anlatmak istiyorum. 1949 yılında BASF'de çalışan Avusturyalı kimyager Fritz Stastny polistiren üzerinde çalışıyormuş. Polistiren ham petrolden elde edilen bir tür plastik. Amacı polistirenin işlenebilirliğini arttıracak yeni bir katkı maddesi bulmakmış. Çalışmalarına devam ederken bir gün polistiren granüllerinin içine pentan gibi uçucu bir hidrokarbon eklemiş. Polistirenin gözenekli yapısı ve pentanın düşük yüzey gerilimi sayesinde sıvı pentan granüllerin içine girmiş ve orada kapalı kalmış. Granülleri ısıtmış, ısınınca pentan buharlaşmış ve içeride oluşan gaz basıncı yumuşamış polistirenin hücre yapısını şişirmiş. Sonuçta granül hacmi 20-50 kat artmış. 20 ile 50 kat arası. Böyle sanki bir popcorn gibi, patlamış mısır gibi bir etki ortaya çıkmış. Hafif ve köpük haline gelmiş. Sonra bu köpük ne olmuş? Soğumuş, sertleşmiş, çok hafif, yalıtkan bir malzeme ortaya çıkmış. Bu %98'i hava, %2'si polistiren olan hafif bir malzemeymiş. Rivayete göre ısınan granüllerin aniden böyle şişmesi sonucu laboratuvarda çalışan bilim insanları yangın çıktı zannetmişler. Tabii ki yangın falan değilmiş. Şişmiş yavrucak. Bu yavrucak ilk zamanlarda çok da fazla kıymet görmemiş. Laboratuvarın bir köşesinde öylece beklerken bizim Stastny diğerleri pek önemsemese de bu malzemenin ısı yalıtımında ve darbelere karşı korumada kullanılabileceğini fark etmiş. BASF yönetimi başta bir tereddüt etmiş. Ambalaj malzemesinin ticari bir ürün olarak kullanılamayacağını düşünmüşler. Ama Stastny ısrar etmiş, deneyler yapılmış ve sonuç mükemmel çıkmış. 1950 yılında da patent başvurusunda bulunmuşlar. 1951'de ürün piyasaya sunulmuş. Adını da Stiro, polistirenin ticari ismi stirenden gözenekli yapı porun birleşimiyle stropor koymuşlar. Stropor sayesinde beyaz eşyalar kırılmadan taşınmaya başlamış. İnşaat sektöründe yalıtım sağlanmış. Soğuk zincir taşımacılığında çığır açılmış. Kazara bulunan bu köpüğün BASF tarihinin en ünlü ürünlerinden biri olacağı kimsenin aklına gelmemiş. Fakat bugün işte strafor diye Türkçe'ye çevirdiğimiz stropor malzemesi BASF'nin buluşlarından biri. Teşekkürler BASF. Bu arada polistiren yani straforun esas malzemesi olan polistirenin bulunuşu ilk defa 1839 yılında Johann Eduard Simon tarafından bulunmuş. Yani strafor evet Stastny ama polistiren yani esas malzemeyi bulan kişi Johann Eduard Simon, onun da adını anmadan olmaz. Evet, deneyimize başlayalım o zaman dilerseniz. Malzemeler: strafor köpük, aseton, tepsi. Eldivenimi ve gözlüğümü takıp deneye başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar taktım gözlüğümü ve eldivenlerimi. Deneyim basit. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu straforun üzerine birazcık aseton dökeceğim. Evet, kalbim ellerinde, vurma yerden yere demiş şair. Peki ya aseton dökersem ne olur demiş karşı taraf. O da ne bileyim demiş, bir dök de görelim derken işte kalp eriyip gitmiş. Bayağı etkili, çok etkili. Farkında mısınız? İp var. İp var. İp var. Delirdim. Çıldırdım. Döktüğün anda çektiler oradan iple, arkadan birileri. Arkadaşlar tabii ki öyle bir şey yok. Asetonla maşallahı var yani. Aseton kokar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok fazla. Zaten bu deneyi evde yapmayın. Arkadaşlar şimdi ikinci bir kalp. Bu da eriyip gitti. Bir kalp daha eridi. Ve ben asıl şunu merak ediyorum. Bu düğün pastası gibi olan straforu bakalım nasıl eritecek. Ama şöyle dur bir dakika ya. Şunu birazdan yapalım. Sıra sıra. Şimdi ben 3 kalbi birden eritebilecek miyim onu bir göreceğim. Şöyle bakın. Biraz şöyle dökeyim ben ne olacak. Woo! Bayağı direkt yani. Direkt etki yani. Anında görüntü. Sanki sıcak su döküyorsun, o da buz gibi gözüküyor ya. Ya aslında buradaki etki arkadaşlar bir eritme yok etme değil de bir çözünme meselesi.
Yani bir Erhan'ın dediği doğru. Suyun içerisine buz atmışsınız gibi düşünün. Ya da bir çayın içerisine şeker koymuşsunuz gibi düşünün. Bu yapı nasıl bir yapı dedik? %98'i hava. %2'si de polistiren. Polistiren plastik ve apolar yapıda. Polar, apolar. Bunları iyi biliyoruz. Apolar yapıda olduğu için bu polar bir yapıyla çözünemez. Yani siz bunun üzerine su dökerseniz bu erimez arkadaşlar. Tıpkı yağ ve su gibi arkadaşlar. Fakat apolar yapılarla karşılaştığı zaman, yani sabun ve yağ gibi, merhaba diyor. Sabunun içerisinde bu arada hem polar hem apolar. Bir ucu polar, bir ucu apolardır. Polar tarafı suya tutunur. Apolar tarafı da ne yapar? Gider yağlara tutunur. Dolayısıyla elleriniz temizlenir. Burada da aslında bir temizlik yapıyoruz biz. Burada işte polistiren %2'lik kısmın arkadaşlar bağlarının içerisine giriyor aseton. Ve onları aslında pıt 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 açıyor. Açınca ne oluyor? İçerideki hava ortaya çıkıyor ve bir erime gibi gözüken bir süreç ortaya çıkıyor. Bakın şimdi de büyük bir kalbi nasıl eriteceğim. Çok hızlı ya. Hakikaten keyifli. Ya ne acayip işte. Mesela galyum da beni o anlamda şaşırtmıştır. Yani elinizde şık diye eriyor. Çok enteresan. Böyle metal gibi gözüken bir şey. İşte kimin neye etki edeceği belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi de bu kocaman bir dağ, Strafor Dağı'na bakalım neler yapacak. Hazır mıyız? Bak. Arkadaşlar şöyle bir kenarını da dökelim. Demek ki oje de böyle bir şey. Aseton çıkartıyor ya ojeyi. Kesinlikle doğru bir noktaya parmak bastın Erhan'cığım. Bugün çok iyiyim ya. Bugün gerçekten çok iyisin. Oje de böyle bir şey arkadaşlar. Özellikle kadınlar çok kullanırlar ojeleri çıkartmak için asetonu. Çünkü aynı şekilde o da apolar yapıda. Oje o yüzden suyla çıkartılmaz. Az evvel bahsettiğim gibi. Orada da yine polistiren yapı gibi apolar yapılar birbirlerine geldiği zaman anlaşamıyorlar. Seni derken ne oluyor? Hop! Oje çıkıyor basitçe. Burada da aslında aynı şeyi görmüş olduk. Yani burada kimyasal bir reaksiyon değil, basit bir çözünme olayı var arkadaşlar. Evet, o zaman meseleyi kavradıysak sorumu soruyorum. Soru. Deneyde straforun %98'i hava olduğuna göre aseton döküldüğünde gözle görülen hacim kaybının asıl sebebi ne olabilir? A. Polistiren moleküllerinin yok olması. B. Straforun içindeki hava hücrelerinin çökmesi ve havanın dışarıya çıkması. Stastny, polistirenin işlenebilirliğini arttıracak bir katkı maddesi ararken konu nerelere gelmiş? Neden? Çünkü Stastny denemekten vazgeçmemiş, korkmamış arkadaşlar. Çabalamış, devam etmiş ve sonunda belki de bugün birçok evde kullanılan, neredeyse her yerde kullanılan straforun aslında temellerini atmış olmuş. O yüzden denemekten vazgeçmeyin, kimsenin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Bilimle kalın,